satranç çalışmalarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Mat Mimarisi kanalımıza hoş geldiniz. Rock'la ilgili çalışmalarımıza devam ediyoruz. Önceki dersimizin sonunda rock'un her zaman mümkün olmadığından bahsetmiştik. Bugün rock'un mümkün olmadığı durumlar hakkında konuşacağız. İnceleyeceğimiz örnekte şahlar, beyaz şah ve kara şah bu durumda. Sıra siyahta. Rock yaparken hatırladığımız gibi şah kaleye doğru 2 adım yaklaşıp kalede dolaşıp yanı başına geliyordu. Sıra beyazda. Artık siyah şah mutlu, rokunu yaptı, güvende ve birazdan kalesi de gelip merkez savaşında takımına destek olacak. Ayrıca siyahlar rok yaptığı için kaleler arasında işbirliği de sağlanmış oldu. F8 kalesi A8 kalesini koruyor. A8 kalesi ise F8 kalesini koruyor. Birlikte işbirliği içindeler. Evet, beyaz şah dedi ki ben de rok yapacağım. Yakın kalemle rok yapayım. A1'deki kalesiyle 2 adım yaklaşacak ve rok yapacak. Yapamıyor. 2 adım yaklaşıyorduk. Olmuyor. O halde diğer kaleyi deneyelim. Uzak kaleyle rok yapalım. Uzak kaleyle yine 2 adım yaklaşıyorduk. 2 adım yaklaşalım. Rok yapalım. Yapamadık. Niye? Önce şaha dokunduk ve kaleye doğru 2 adım yaklaştık. Arkadaşlar, burada rok yapamayız. Çünkü şah daha önce hareket etmiş. Hatırlarsak vezir kendi renginde başlıyordu. Şah zıt renkte başlıyordu. Şah buradan vezirin yerine gelmiş. Yani oyunun herhangi bir yerinde şah hareket etmiş. Kara şaha bakalım. Kara şah hareket etmemiş. Çünkü vezir kendi renginde başlıyordu. Şah zıt renkte başlıyordu. Şah oyuna başladığı karede. Yani hiç hareket etmediği için rok yapabildi. Ama beyaz şah normalde E1'de başlıyorken bir yerde D1'e hareket etmiş. Yani şah kullanıldığı için başladığı yerde olmadığı için arkadaşlar burada rok yapamıyor. Peki şöyle yapsın. Başladığı yere geri gelsin. Siyahlar da kalesini açık yola getirsin ve biliyoruz ki kaleler açık yolları çok severdi. Siyahlar geldi, açık yolu aldı. Evet. Beyazlar şahını başladığı konuma getirdi. Artık ben de rok yapmak istiyorum deyip kalesine doğru 2 adım yaklaşıp rok yapamaz. Çünkü rok yapmak için şahın başladığı yerde olması yetmez. Şahın hiç kullanılmamış olması gerekir. Şah daha önce gitti, geri geldi, birkaç defa hareket etti. Demek ki arkadaşlar şah hareket ettiyse daha önce rok yapamaz. Rok yapmak için burada olduğu gibi şah hiç kullanılmadıysa rok yapabilir. D1 şahı rok yapamaz. O halde şunu söyleyebiliriz. Şah kullanıldıysa daha önce eski yerine gelse bile artık rok yapamaz. Rok yapması için şahın oyuna başladığı yerde ve hiç kullanılmamış olması gerek. Rok yapmanın mümkün olmadığı durumlara devam ediyoruz. Evet, burada sıra yine siyahlarda. Rok yapmak istiyor ve arkadaşlar dikkat edelim, şahla kalenin arası boş. Yakın kaleyle de uzak kaleyle de arası boş. Şimdi siyahlar şahını kalesine doğru 2 adım yaklaşıp rokunu yaptı.
Siyah şah mutlu. Beyazlara gelelim. Beyazlar da yakın kalesiyle rok yapmak istiyor. Şahına yaklaştı. Yapamıyor. 2 adım yaklaşacaktı. 2 adım yaklaşıp rok yapamıyor. Şah hiç kullanılmadı, bunu biliyoruz. Ama şahın kullanılmamış olması yetmez. Rok yapacağımız kalenin de hiç kullanılmamış olması ve başladığı yerde olması gerekir. Peki şöyle yapalım. Kale eski yerine gelsin. Siyahlara da bir hamle yaptırdık. Şimdi artık şahla kale başladığı yerde. Şimdi rok yapalım. Yapamıyoruz. Arkadaşlar, başladığı yere gelmesi yetmez. Rok yapacağımız kalenin hiç kullanılmamış olması gerekir. Hatırlarsanız başlangıçta konum böyleydi. Eski yerine geldi. Rok yapamıyoruz. Kale çünkü kullanıldı. Başladığı yere gelmesi yetmez. Birden beyaz şah uzak kalesini hatırladı. Uzak kalesiyle arası boş. Şahın hiç kullanılmadığını biliyoruz. Kaleye doğru 2 adım yaklaştık ve rok yaptık. Burada şunu söyleyebiliriz. Rok yapacaksak rok yapacağımız kalenin kullanılmamış olması ve başladığı yerde olması gerek. Burada G1'deki yeşil kaleyle rok yapamıyoruz. Çünkü bu kale kullanılmış ve başladığı yerde değil. Ama A1 kalesi hiç kullanılmamış, başladığı yerde, o halde rok yapabiliriz. Toparlarsak arkadaşlar, rok yapacağımız kale kullanıldıysa rok yapamayız. Rok yapmanın mümkün olmadığı konumlara devam ediyoruz. İnceleyeceğimiz konumda sıra siyahlarda. Beyaz şah rokunu yapmış, mutlu, kendisi güvende, ama kara şah rok yapamamış. Kaleler arasında bağlantısı yok ve kendisi ortada kabak gibi. Rok yapıp kendisini güvenliğe almak istiyor. Kaleye doğru 2 adım yaklaşacak ve rok yapacak. Yakın kaleyle de rok yapmak istiyor, uzak kaleyle de rok yapmak istiyor. İkisinde de 2 adım yaklaşıyorduk. Evet, yakın kaleyle rok yapamıyor. O halde uzak kaleyle yapsın. Yine 2 adım yaklaştı. Yapamıyor. 2 adım yaklaştık. Niçin olmuyor? Arası boş. Arası boş. Kale kullanılmadı. Şah da başladığı yerde rok yapamıyor. Arkadaşlar, burada kara şah rok yapamıyor çünkü kendisi tehlikede. Şah kendisi tehlikedeyken rok yapamaz. Roku tehlikeye girmeden önce yapacak. Şah tehlikedeyken ne kısa rok ne de uzun rok yapamayız. O halde şunu söyleyebiliriz. Şah tehlikedeyken rok yapamayız arkadaşlar. Rok yapmanın mümkün olmadığı durumlara devam edelim. Arkadaşlar, burada sıra siyahlarda. Siyahlar da rok yapmak istiyor. Yakın kalesine doğru 2 adım yaklaşıp rokunu yapacak. Evet. Şahla kalenin arası boş. Şahı da kaleyi de hiç kullanmamış. O halde rok yapalım. Yapamıyor. Çünkü arkadaşlar, şahın rok yapacağı yolu, yani güzergahı sarı kale tarafından ateş altında. Şahın güzergahı tehlikede olduğu için burada kara şah rok yapamıyor. Birden kara şahın aklına uzak kalesi geldi. Arası boş ve şah güvende şu an. O zaman uzak kaleyle rok yapalım. Kaç adım yaklaşıyorduk? 1, 2 ve kale dolaştı. Yanı başına geldi. Toparlarsak şunu söyleyelim. Şahın rok yapacağı güzergah ateş altındaysa yine rok yapamayız.
Yani şahın kendisi güvende olacak. Bir de şahın güzergahı güvende olacak ki rok yapabilsin. Burada sarı kale F8 karesini tuttuğu için kısa rok yapamıyoruz. Ama uzun roku yapabiliriz. Çünkü güzergahımız güvende. Videomu sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Kanalımızı beğenip abone olmayı unutmayalım. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.